Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoda sizlere daha farklı bir performans ölçer grafiğini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu grafik ile yine takibini yaptığınız ve sorumlusu olduğunuz verilerin performansını ölçebilirsiniz. Ve bu grafiği çalıştığınız firmada sunumlarınızda kullanabilirsiniz. Bu sayede verilerinizin sonuçlarına dair vermek istediğiniz mesajı görselliği yüksek bu grafik ile yöneticileriniz üzerinde farkındalık yaratacak şekilde aktarabilirsiniz. Grafiğimiz bu sefer Combo Box aracılığıyla çalışmaktadır ve belli bir aralıktaki verilerinizin sonuçlarını göstermektedir. Ben örnek olarak aylık bazda performans sonuçlarını gösteren bir çalışma yaptım. Bu veriler üretim, satış, fire, kapasite ve hatta maliyet çalışmaları bile olabilir. Bunun ne olacağını sorumlusu olduğunuz veriler veya KPI'ler belirleyecektir. Sizler de bu verilere göre hazırlık yapabilirsiniz. Şimdi nasıl çalıştığına bakabiliriz. Bunun için Combo Box açıyorum ve buradan ayları tıklıyorum. Evet, aylara göre bulunduğu performans sonucunu gösteriyor. Şimdi datalarımıza bakalım. Sayfa 2'ye geliyorum. Burada aylık bazda görünüyor. Ben az önce söylediğim gibi bunlar üretim olabilir, satış, fire, kapasite veya öğrenci notu bile olabilir. Ben buradan şunu alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 3'e özel yapıştır. Değerleri ve sayı biçimlerini diyorum. Öncelikle grafiğimizi oluşturmamıza yardımcı olacak verileri hesaplatalım. Bunun için şunu alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. 2020 üretim yüzdesini. Şuraya gösterge yüzde diyorum. Şuraya da boş alan yüzde diyorum. Buraya şimdilik göstermelik olarak şöyle yapalım. Şunu seçelim. Göstergeyi yüzde dediğimiz alan grafiğimizin ibresini gösteren alan. Bunun için şimdilik buraya 1 diyelim. Bunu yüzde yapalım. Buraya da grafiğimizin boş alanını hesaplatacağız. Bunun için shift eşittir diyorum. 2 eksi topla diyorum. Ve şu iki değeri toplayıp kalan sonucu buluyorum. Bunu neden 2'den çıkardığımızı az sonra grafiğimizi tamamlayınca göstereceğim. Şimdi grafiğimizi hazırlayalım. Ama öncelikle boş bir alana tıklıyorum. Ekle diyorum. Buradan grafiklerden şunu seçiyorum. Boş olarak gelmesini istiyorum öncelikle ve buradan veri seç diyorum. Ekle. Seri adı olarak şunu istiyorum. Şu aralık olarak ise şunu siliyorum ve şu aralığı seçiyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Grafikten önce şunları bir kaldıralım. Grafik başlığını ve göstergeleri kaldıralım. Daha sonra şu grafiği biraz büyüteyim. Şöyle alıp şöyle büyütmek istiyorum. Bu seçiliyken şuradan şekil dolgusu dolgu olmasın, ana hat olmasın ve şurada kılavuz çizgileri olmasın. Grafiği tekrar seçiyorum ve veri serilerini biçimlendir diyorum. Buradan ilk dilimin açısını 270 olarak değiştiriyorum sıfırdan. Şu şekilde. Kapatıyorum bunu. Grafiği tekrar seçiyorum. Biçime geliyorum. Buradan ana hattı olmasın. Şu yeşil alanı çift tıklıyorum ve buradan dolgu yok diyorum. Şu mavi alanı çift tıklıyorum. Buraya dolgu yok diyorum. Bir tek bu alan kalıyor. Şunu seçebilmek için şurayı 15 yapıyorum. Bunu çift tıklıyorum. Yalnız burası seçilmedi. Bu yüzden sadece şu alanı seçmek için tekrar burayı çift tıklıyorum ve şuraya gelip düz dolgu siyah diyorum. Kenarlığı da düz çizgi siyah ve genişliğini 3,5 yapacağım. Daha sonra şu boş alanı tıklıyorum ve şuraya şunu kapatıyorum. Şurayı 0 yapıyorum. Ve sadece böyle bir çizgi bırakıyorum burada. Şimdi grafiğimize 2 veri daha ekleyeceğiz. Bunun için buraya geliyorum. Veri seç diyorum. Ve buraya ekle. Oran rengi diyorum. Ve buraya şunun içine noktalı virgül 1 5 tane 1 ekliyorum. Ve bir tane de 5 ekliyorum. Bunu neden 5 olduğunu az sonra açıklayacağım. Burada neden 5 tane 1 olduğunu da açıklayacağım. Tamam diyorum.
Bir kez daha ekleme yapıyorum. Oran diyorum bu sefer yine aynı mantıkla. Şunun arkasından noktalı virgül 1. 5 tane 1 ekleyeceğim. Ve bir tane de 5 ekleyeceğim. Tamam diyorum. Sağ klik. Seri grafik türünü değiştir diyorum ve buradan şunları, oranı halka grafiğe çeviriyorum. Oran rengini ikinci eksen olarak seçeceğim. Bunu da aynı şekilde ve tamam diyeceğim. Sadece bu 2020 üretimi birinci eksen olarak kalacak. Tamam diyorum. Halka grafiği seçiyorum ve sağ klik. Veri noktalarını biçimlendir diyorum. Burada halka delik boyutunu büyüteceğim. Şöyle %80'e kadar çıkaracağım. Ve buradaki açıyı da 270 yapacağım. Şu şekilde. Tekrar şu halka grafiğimizi seçiyorum. Ve buradan biçimden ana hattını kaldırıyorum. Ve şu alttaki alanı seçiyorum. Sadece şu alanı. Ve buradan dolgu yok diyeceğim. Şu alanı. Şunu kapatıyorum. Şimdi halka grafiğimizin renklerini ayarlamamız gerekiyor. Diğer grafiğimizde nasıl yapmışız? Çok kötü koyu kırmızı, biraz daha açık turuncu, açık yeşil ve koyu yeşil. O şekilde yapalım biz de. Şunu çift tıklıyorum. Sadece bunu. Buraya geliyorum. Ve buradan şunu seçiyorum. Şuna geliyorum. Şunu seçiyorum. Buna gelip turuncuyu seçeceğim buradan. Şuna gelip açık yeşil. Şu ve şu da koyu yeşil. Şimdi diğer grafiğimizi şekillendirelim. Bunun için şu alanı seçiyorum. Biçime geliyorum öncelikle. Ana hat olmasın. Ve şunu açısını 270 olarak aynı hizaya gelecek şekilde değiştiriyorum. Şunu kapatıyorum. Şimdi bunların renklerini ayarlayacağız. Bunu çift tıklıyorum. Dolgu, düz dolgu. Aynısını seçeceğim. Ancak saydamlığını 150 yapacağım. Hepsini aynı şekilde yapacağım. Bunu seçiyorum. Düz dolgu. Şu kırmızıyı seçeceğim. Saydamlığını 150 yapacağım. Buradan yazarak yapıyorum. Şunu seçiyorum. Düz dolgu. Turuncuyu seçiyorum. Saydamlığı 50 yapıyorum. Şunu seçiyorum. Düz dolgu. Açık yeşil. %50. Ve şunu seçiyorum. Düz dolgu. Koyu yeşil. 150 yapıyorum. Kapatıyorum. Yalnız bu ana hat yok. Şimdi oldu. Şimdi iç grafiğimizi seçiyorum ve büyütüyorum buradan. Dış grafikle aynı hizaya getiriyorum yüksekliğini. Yalnız şu alttaki dolguyu kaldırmamız gerekiyor. Dolgu yok diyeceğiz. Şu şekilde olacak. Şimdi grafiğimizin yazılarını ekleyelim şuraya. Yani şunları. Şu çok kötü şeklinde. Onun için ekle. Buradan metin kutusu diyorum. Tıklıyorum. Çok kötü yazıyorum. Ve metin kutusunu alıp şu şekilde şurada. Tabi rengini beyaz yapacağız. Yazı rengini kalın yapacağız ve biraz büyütelim. Şunu çevireceğim şöyle. Şuraya göre ayarlayacağım bunu. Bundan kontrole basılı bir şekilde bir tane daha seçiyorum ve kötü yazıyorum buraya. Ayarlayacağım şunun açısını. Şu şekilde.
Yine kontrole basılı bir şekilde şuraya geliyorum ve buraya da orta yazacağım. Yine açısını ayarlıyorum şu şekilde. Şuraya da hizalamaya çalışıyorum. Kontrole basılı bir şekilde şunu silip iyi yazacağım. Açısını ayarlayacağım. Ve son olarak yine kontrole basılı bir şekilde şuraya çok iyi yazacağım, bunun başına da. Açısını ayarlayacağım. Şimdi grafiğimizin son şeklini ekleyelim. Buradan ekleden şekillerden şunu tıklıyorum ve şuraya bunu tabi küçülteceğiz. Aynı açıda olacak şekilde birebir olsun. Şu şekilde ve biçimden ana hattı olmasın. Dolgusu siyah olsun ve şekil efekti de şu olsun. Şimdi bunların hepsi ayrı olduğu için şunları bir kontrole basılı bir şekilde seçeceğim. Yuvarlağı da seçiyorum. Ve Ctrl X diyorum. Grafiği seçiyorum. Ctrl V diyorum ve buraya artık bu çıkamaz. Grafiğin dışına. Ve bu şekilde grafiğin bir parçası yapıyorum bunu. Buraya yine ayarlıyorum. Artık grafikle birlikte hareket edecek. Tekrar grafiğimizi seçiyoruz. Yine ekle ve buradan şekillerden şunu seçeceğim bu sefer. Yuvarlatılmış dikdörtgeni şuraya şu şekilde şurada olsun. Bunun dolgusu gri olsun. Ana hattı olmasın. Ve efekt olarak da şöyle bir efekt verelim. Biraz büyütelim. Şu sarı noktayı tutup şöyle yuvarlatıyorum. Şimdi bunun içine de ekleden yine metin kutusu ekliyorum ve şuraya şu seçiliyken şurada shift eşittir diyorum ve şuradaki değeri alıyorum. Enter. Şunları ortalıyorum. Kalın yapıyorum ve yazıyı biraz büyütüyorum. Şunu küçülteceğim. Ve şunun içine sığacak şekilde yine büyütmeye devam edeceğim. Tekrar ekle ve metin kutusundan şuraya 0 100 diyorum. Kalın yapıyorum. Kalın yapıyorum ve 12 yapıyorum. Döndürüyorum şunu şöyle. Ya da kalsın. Şurada nasıl yapmışız? Evet, bu şekilde kalabilir. Kontrole basılı bir şekilde tutuyorum ve kopyalıyorum şuraya. %20 yapıyorum bunu. Yine kontrole basılı bir şekilde atıyorum. 40. 60. 80 ve son olarak 100 diyorum. Şimdi grafiğimize combo box ekleyelim. Bunun için geliştiriciye geliyorum. Şuradan ekleden şunu seçiyorum. Birleşik giriş kutusunu şuraya bunu ekliyorum. Şunları gruplayalım. Şunları seçeceğim. Kontrole basılı bir şekilde şunları seçiyorum.
ve grafiği seçiyorum ve bunu gruplandır diyorum. Aynı zamanda buradan boyut ve özellikleri tıklıyorum. Şuradan da hücreleri taşıma ve boyutlandırma diyorum. Kapatıyorum çünkü herhangi bir hücreyi genişlettiğimde grafiğimizde herhangi bir değişiklik olmayacak. Combo Box'un ayarlarını yapalım. Bunun için sağ klik denetim biçimlendir diyorum. Buradan girdi aralığını şunu alıyorum, ayları. Hücre bağlantısı olarak da şurayı tıklayacağım. Ve açılan satırlar burada 8'in ne anlama geldiğini göstereceğim. Tamam diyorum. Burası 8 tane gösteriyor ama biz tamamını göstersin istiyoruz. Bunun için yine sağ klik denetim biçimlendir diyorum ve şuraya 12 yazıyorum. Tamam diyorum. Şimdi tüm ayları gösterecek. Bir tane ay seçelim ve şuradaki değeri görelim. Şubat'ı seçtiğimde 2, Mart seçtiğimde 3, Ağustos seçtiğimde 8 gibi burada değerler görecek. Şimdi bunların birbirine olan bağlantısını kuralım. Şuraya geliyorum ve Shift eşittir indiz formülünü uygulayacağım burada. Dizi olarak şurayı seçiyorum. Noktalı virgül. Satır sayısı olarak da şunu seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter. Şimdi şuradan ben seçim yaptığımda değerler ona göre gelecek. Şimdi şunları girişten hepsini beyaz yapıyorum. Hiçbirinin görünmesini istemiyorum. Hatta şurayı da beyaz yapabilirim. Sadece bu şekilde kalsın. Performans grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.